Bugün 19. yüzyıldan günümüze uzanan entelektüel bir köprü kurarak Harriet Taylor Milne'ın 1851 tarihli Kadınların Oy Hakkı metnini masaya yatırıyoruz. Bu metin yazıldığı dönem için sadece radikal değil, adeta bir deprem etkisi yaratan bir talepte bulunuyor. Kadınların siyasi, sivil ve sosyal hayatta erkeklerle tam ve koşulsuz eşitliği. Ve biz de bu metinden yola çıkarak şu temel soruyu tartışacağız. Kadınlara tam siyasi ve sosyal hakların tanınması, metnin iddia ettiği gibi ertelenemez bir adalet gerekliliği midir? Yoksa bu köklü değişim, binlerce yıldır süregelen toplumsal rolleri ve sosyal dengeleri altüst etme riski taşıyan, pratik sonuçlara öngörülememiş, belki de tehlikeli bir ideal midir? Aynen öyle. Ben bu eşitliğin temel bir insan hakkı ve tüm toplumun ilerlemesi için mutlak bir zorunluluk olduğunu savunacağım. Ben ise eşitlik ilkesinin ahlaki gücünü kesinlikle kabul etmekle birlikte bu tür radikal bir dönüşümün pratik zorluklarını, toplumsal doku üzerindeki öngörülemeyen etkilerini ve soyut bir adalet arayışının neden olabileceği istikrarsızlıkları sorgulayacağım. Harika. Öyleyse başlayalım. Bence metnin en güçlü yanı konuyu bir lütuf veya bir imtiyaz olarak değil, en saf haliyle bir adalet sorunu olarak ortaya koyması. Yani bir düşünün, Amerikan bağımsızlık bildirgesi tüm insanlar eşit yaratılmıştır diyor. Ama bu yüce ilke nüfusun yarısını daha en başından yok saydığında içi boş bir slogana dönüşmez mi? Metin bu ikiyüzlülüğü çok net gösteriyor. Hatta İngiliz özgürlük anlayışının bile kadınlar için nasıl işlemediğini ortaya koyuyor. Temsil olmadan vergilendirme olmaz. Bu İngilizler için tiranlığın tanımıdır. Peki neden mülk sahibi bekar kadınlar vergi ödüyor da temsil edilmiyor? Ya da herkesin kendi denkleri tarafından yargılanma hakkı. Kadınlar neden sürekli olarak erkek yargıçlar ve tamamen erkeklerden oluşan jüriler tarafından yargılanıyor? Bu çifte standardı savunan tek bir argüman var. O da gelenek. Fakat metnin de altını çizdiği gibi aynı zayıf argüman köleliği, serfliği ve mutlak monarşiyi de yüzyıllarca ayakta tuttu. Yani bu durum doğal bir hiyerarşiden falan değil, tarihin en başından beri süregelen kaba fiziksel güç egemenliğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu adaletsizliğin derhal son bulması ahlaki bir zorunluluktur. Adalet çağrısının tutkusunu ve ahlaki temelini anlıyorum ancak kaba fiziksel güç egemenliği diyerek binlerce yıllık toplumsal iş bölümünü, kültürel normları, aile yapılarını yani bütün bunları fazlasıyla basite indirgemiş olmuyor muyuz? Bu yapıların içinde sadece baskı mı vardı? Yoksa istikrar, koruma ve belirli bir toplumsal düzen sağlama gibi işlevleri de yok muydu? Metin, kadınların uygun alanının ne olduğu sorusunu tartışmayı reddediyor. Evet. Oysa bu kavramı sadece bir kısıtlama olarak görmek eksik bir bakış açısı olabilir. Belki de bu, kadınları siyasetin ve piyasanın acımasız, metnin kendi ifadesiyle sertleştirici etkilerinden koruyan bir mekanizmaydı. Yani kadınların bu alanın dışında kalarak geliştirdiği ahlaki ve manevi rollerin toplum için bir denge unsuru olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Soyut adalet ilkeleri uğruna aile gibi temel bir kurumu ve toplumsal rolleri olası sonuçlarını derinlemesine düşünmeden dinamitleme talebi iyi niyetli olsa bile öngörülemeyen bir kaosa kapı aralayabilir. Ama uygun alan kavramının bir koruma mekanizması olduğu iddiası, tarihteki en büyük haksızlıkları meşrulaştırmak için kullanılmış en eski argümanlardan biridir. Metin tam da bu noktaya çok somut örneklerle karşı çıkıyor. Bakın, Kraliçe 1. Elizabeth, Kastilyalı Isabella ya da Maria Teresa gibi isimlere bakalım. Bu kadınlar, en yetkin erkeklerin bile altından kalkamayacağı siyasi krizleri yönetmiş, ülkelerini idare etmişler. Demek ki sorun yetenekte değil, fırsatta. Bir insanın uygun alanı bir başkası tarafından çizilemez, ancak tam bir özgürlük ortamında kendi potansiyelini deneyerek kendisi bulabilir. Yeteneğin ne olduğunu onu deneme fırsatı vermeden nasıl bilebiliriz ki? Metnin o muhteşem cümlesiyle bütün insanlar için uygun alan, ulaşabildikleri en geniş ve en yüksek alandır. Tarihten kraliçelere örnek vermeniz etkileyici fakat bu istisnaların, yani kuralı bozan birkaç parlak örneğin
toplumun geneli için bir model oluşturabileceği konusunda ciddi şüphelerim var. Sıradan bir kadının hayatı bir kraliçeninden çok farklı değil mi? Bu istisnai kadınların, metninde kadınlar için en temel sorumluluk olarak gördüğü annelik ve ev idaresi gibi görevlerin ne ölçüde yerine getirdiklerini de bilmiyoruz. Genel bir kuralı bu nadir istisnalar üzerinden kurmak mantıksal olarak biraz sorunlu. Dahası o sertleştirici dediğimiz siyaset ve piyasa dünyasından uzak kalarak kazanılan merhamet, empati, ahlaki rehberlik gibi niteliklerin toplumun genel sağlığı için o kraliçelerin siyasi dehasından daha değerli olmadığını kim iddia edebilir? Bu niteliklerin kamusal rekabetin içine girildiğinde aşınmayacağının bir garantisi var mı? İşte bu tamamen varsayımsal bir korku. Bir bireyin potansiyelini toplumun ahlaki sağlığı aşınabilir gibi kanıtlanmamış bir endişe yüzünden daha en başından sınırlamak adaletsizliğin ta kendisidir. Zaten metin bu tür pratik engellere yönelik itirazları da bir ele alıyor. Mesela annelik meselesi. Annelik, her kadının hayatının tamamını kapsayan mutlak bir durum değil. Çocuksuz kadınlar var, bekar kadınlar var. Ayrıca bu yasal bir engele dönüştürülecek bir konu değil, kişisel bir tercihtir. Metnin verdiği örnek çok açık. Bir erkek işi tüm zamanını aldığı için parlamentoya giremiyorsa, bu onun sorunudur. Bu durum bütün erkeklerin parlamentoya girmesini yasaklamak için bir neden olamaz. Aynı mantık kadınlar için de geçerli olmalı. İşte metnin iyimserliğinin tehlikeli olabileceği nokta tam da burası. Bu karmaşık sorunların kendi kendine çözüleceğini varsaymak biraz gerçek hayattan kopuk bir yaklaşım gibi geliyor bana. Annelik ve profesyonel hayatın bir arada yürütülmesinin getireceği pratik ve psikolojik zorluklar sadece bireyi değil, ailenin temel istikrarını da sarsabilir. Bu gerilim, sizin kişisel tercihi diyerek basitleştirdiğinizden çok daha derin bir toplumsal soruna dönüşebilir. Bir de ekonomik boyutu var tabii. İş gücü piyasasına milyonlarca yeni rakibin girmesi rekabeti arttırarak ücretleri düşürebilir. Metin bile en kötü senaryo olarak bir erkek ve bir kadının birlikte eskisinden daha fazla kazanamayacağını kabul ediyor. Peki bu senaryo gerçekleşirse ne olacak? Bu ailenin toplam gelirini arttırmazken erkeğin ailesini geçindirme rolünü zayıflatarak yeni sosyal ve psikolojik gerilimler yaratmaz mı? Buna ilerleme diyebilir miyiz gerçekten? Tam da bu noktada metin meselenin sadece ekonomik değil, ahlaki olduğunu vurguluyor. Kadının kendi kazancına sahip olması, onu erkeğe bağımlı bir hizmetçi konumundan çıkarıp ailenin eşit bir ortağı haline getirir. Toplam gelir aynı kalsa bile bu gelir içindeki payların adil dağılımı ve kadının kazandığı özerklik onun statüsünü ve öz saygısını kökten değiştirir. Bu parayla ölçülemeyecek ahlaki bir kazanımdır. Asıl mesele mevcut eşitsizliğin her iki cinsin karakteri üzerindeki yıkıcı etkisidir. Metin bu konuda çok net. Bu sistem iki taraf için de ahlaki bir felaket. Erkeği kendi evinde sorumsuz, kendini beğenmiş bir despota, kadını ise gücü olmadığı için amaçlarına dolaylı ve hilekar yollarla ulaşmaya çalışan bir manipülatöre dönüştürüyor. Çünkü doğrudan güç kullanamayan entrika çevirmek zorunda kalır. Ve daha da önemlisi, erkekler entelektüel olarak kendilerine denk olmayan, ufku sadece ailevi çıkarlarla sınırlı eşleriyle vakit geçirdikçe zihinsel olarak köreliyor. Eşitlik sadece kadınların değil, erkeklerin de karakterini ve zihnini bu yozlaşmadan kurtarmanın tek yoludur. Zulmü olduğunu ima ediyor. Belki de bu kadınsılaşma olarak görülen şey, erkeklerin eski çağların o vahşi ve kaba doğasından uzaklaşıp daha medeni, daha az şiddet eğilimli hale gelmesidir. Bu bir yozlaşma mıdır yoksa ilerleme mi? Ayrıca metnin aile bencilliği diyerek küçümsediği durumu farklı bir açıdan okuyabiliriz. Belki de kadının erkeği ailesinin çıkarlarına odaklaması, erkeğin kamusal alandaki o sınırsız bireysel hırsını ve bencilliğini dizginleyen hayati bir denge mekanizmasıdır. Bu, günümüzdeki iş-yaşam dengesi tartışmalarını andırıyor. Kadınların da kamusal rekabete tam katılımı, aileyi bu denge unsuru olmaktan çıkarıp, her ailenin diğerine karşı olduğu topyekün bir çıkar savaşına dönüştürmez mi? Yani toplumdaki son sığınak da bu şekilde yok olmaz mı? Ama bu aileyi kamusal erdemin karşısında bir yere koyan tehlikeli bir bakış açısı. Metnin temel argümanı tam da bu zihniyete karşı. Kadının kamusal alandan dışlanması onu kamusal erdemden de yoksun bırakıyor.
Eşinin etkisiyle bir adamın rüşvet alması veya ilkelerini satması, aile bencilliği adı altında meşrulaştırılamaz. Bu bir erdem değil, yozlaşmanın ta kendisidir. Gerçek erdem, aile çıkarlarını kamusal iyiliğin önüne koymak değil, ikisini de gözeten bir ahlak geliştirmektir. Bu da ancak her iki cinsinde kamusal alanda var olmasıyla mümkündür. Son olarak en sık duyulan itiraza gelmek istiyorum. Kadınların bu değişimi istemediği iddiası. Metin, bu iddianın ne kadar aldatıcı olduğunu mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Bu durum, nesiller boyu süren bir boyun eğme alışkanlığının sonucu. Yani kadınların sessizliği, memnuniyetten değil, sosyal baskıdan, bir şeylerin değişebileceğine dair umutsuzluktan ve en önemlisi sesini çıkaranların kadınsı olmamakla suçlanacağı korkusundan kaynaklanıyor. Metnin dediği gibi bir tek bireyin bile bu hakkı talep etmesi o hakkın meşruiyeti için yeterlidir. Peki. Metnin de atıfta bulunduğu, Amerika'daki o kadın hakları konvansiyonu gibi öncü hareketlerin, kadınların sessiz çoğunluğunu temsil ettiğini varsaymak ne kadar doğru? Yani eğer bu köklü değişim, toplumun geniş bir kesiminin rızası ve anlayışı olmadan, küçük bir entelektüel elit tarafından yukarıdan aşağıya dayatılırsa, bu ironik bir şekilde antidemokratik bir eylem olmaz mı? Toplumsal değişimin kendi organik, evrimsel bir hızı vardır. Bu hıza saygı duymak ve değişimi dayatmak yerine toplumun geneline yayılmasını beklemek daha akıllıca bir yol olamaz mı? Aceleyle atılan adımlar toplumda bir şok etkisi yaratarak geri tepebilir ve belki de davaya daha büyük zarar verecek bir tepki doğurabilir. Bu göz ardı edilmemesi gereken ciddi bir risktir. Değişimi isteyen bir avuç insanın istemeyen milyonlar adına karar verme hakkı var mıdır? Sonuç olarak Harriet Taylor Mill'in metni, kadınların eşitliğinin sadece soyut bir adalet meselesi olmadığını, aynı zamanda tüm insanlığın ahlaki ve entelektüel ilerlemesi için ertelenemez bir ön koşul olduğunu güçlü kanıtlarla ortaya koymaktadır. Dile getirilen pratik zorluklar ve riskler çözülmesi gereken problemlerdir. Adaletsizliği sürdürmek için birer bahane değil. Mevcut sistemin sadece kadınları değil, onları despotlaştıran ve zihinsel olarak körelten erkekleri de zehirlediği düşünüldüğünde bu değişim ahlaki ve pratik bir zorunluluktur. Gelenek adına adaletsizliği savunmak, ilerlemeden vazgeçmektir. Metnin adalet arayışının ve ilkelerinin gücü takdire şayan. Buna şüphe yok. Ancak binlerce yıllık sosyal yapıları, aile kurumunu ve yerleşik rolleri sadece teorik ilkelere dayanarak bir anda değiştirmenin getireceği riskleri ve pratik zorlukları fazlasıyla hafife aldığı kanısındayım. Aile, toplumsal istikrar ve ekonomik denge üzerindeki potansiyel olumsuz etkiler, bu idealist talebi daha dikkatli, daha kademeli ve sonuçları daha iyi düşünülmüş bir yaklaşımla ele almamız gerektiğini gösteriyor. Adalet arayışı, toplumsal yapıyı dinamitlememeli, onu dönüştürmelidir. Ve bu dönüşümün hızı ve yöntemi en az hedefin kendisi kadar önemlidir. Bu tartışma, 170 yıl önce kaleme alınmış bu metnin, soyut ilkeler ile toplumsal gerçeklik arasındaki gerilimi ne kadar güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu gösteriyor. Kadınların uygun alanı, aile ve kariyer dengesi, toplumsal roller gibi konular bugün hala en hararetli tartışmalarımızın merkezinde. Kesinlikle. Bu da bize gösteriyor ki Mill'in açtığı bu diyalog aslında bitmiş değil. Aksine metin bu konuda keşfedilecek, üzerine düşünülecek ve kendi çağımızın koşullarında yeniden yorumlanacak daha çok şey olduğunu açıkça ortaya koyuyor.